Evet dostlar, dünyanın en güçlü grafik kartı şu anda arkamda. Birbirinden harika, enteresan testlerle karşınıza çıktım dostlar. Şu anda gecenin 5'indeyiz. Vallahi 3 gündür uğraşıyorum. Tek bir beklentim var, beğenip paylaşmanız ve destek olmanız, bu kadar. Düşünsene, evinde bilgisayarını açtın. Önceden 30 karede çakıldığın oyunda bir anda 90 kare alıyorsun. Şaşırmaz mısın? Öncelikle selam yüksek frekanslılar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir geleneği devam ettirmek istedim. Orta segment bir işlemciyle en güçlü grafik kartını deneyeceğiz. 12600K'dan bahsediyorum. Benim gözümde 11900K ve 5900X ile birlikte 5950X ile oyun kısmında kapışabilecek bir işlemci. Aynı zamanda ne yazık ki diğer sistemlerde ekran kartını açamadım. Hem böyle sınırları zorlamak isteyenlere rehber olmuş olacağım, hem de yeniliklerden sizlere bahsedeceğim. Yazılım ve donanım kısmında yenilikler, bellek performansı, render performansı, kod yazmak isteyenler için neler sunuyor ve genel potansiyel. Tabii şaşırdığım sahneleri koymayı da ihmal etmedim. Valla ben de heyecanlıyım, dilerseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Dostlar, 450 Watt TDP değerli ekran kartımız 24 GB bellekle gelen ağır soğutucu bloklarla desteklenmiş sağlam bir model. RGB halka tasarımlı fondaki detay hoşuma gitti. Özel fan yaprak anlayışına sahip, 12+4 güç girişine ihtiyaç duyuyor ve 4 adet 8'lik girişe sahip bir adaptörle geliyor. Arkada kalın sağlam bir soğutucu blok var. Hava akışını destekleyici pencere de koymuşlar. Kalın ısı boruları, maksimum temas sağlayan iç blok derken neredeyse bütün komponentler kaplanmış. Zaten önceki videoda yaprak kalınlığına kadar değinmiştim. Oradan bakarsınız. Kısaca sağlam bir kart. Sadece şunu eleştireceğim. Ön plastik kısım tasarımı bana biraz basit geldi. Bir master modeli kadar hırçın ve agresif durmuyor. Işık şiddeti ve yapısı gereği soft tutulmuş. Gece özellikle efektler hoşunuza gidecektir dostlar. Şimdi testlerle alakalı şunu söylemek istiyorum. Bir kere sistemden bahsedelim. 12600K, Z690 yüksek segment bir anakart kullanıyorum. Sıvı soğutma tercih ettim. Fakat sıvı soğutma beni yarı yolda bıraktı. Ne hikmetse ekran kartına, anakarta, belleğe sıvı bulaştı. Ve bir anda sistem kendisini kilitledi ve kapattı. Tabii ki bunun sebeplerinden bir tanesi işlemciyle iletişim kesildi. Anında müdahale ettim ve sistemi kurtardım. Onda sıkıntı yok. Fakat şunu söylemek istiyorum. DDR5 sistem seçerken dikkatli olun. Bellek uyumuna özen gösterin. Bazen anakart üreticileri efendime söyleyeyim 2. ve 4. slota takın diyor 2x8 ya da 16'lık bellek kitini. O işler öyle yürümüyor dostlar. Bunun yegane örneğini bugün yaşadım. 10 farklı BIOS denedim. En stabil BIOS'u bir önceki sürümde yakaladım. Ciddi güçlü bir kasaya ihtiyacınız olacak. Hava soğutması iyi olsun abicim. Ekran kartıyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Soğutma performansı sizi de şaşırtacak. Zaten boşta aşırı sessiz. Yükte ne diyebilirim ki? Evet dostlar, şu anda Cyberpunk'a girdik. Her şey en sonda. Işın izleme teknolojisi Psycho seviyede. Ve şu anda DLSS aktif değil. Hemen abi %1'i sıfırladım. Ve görebileceğiniz üzere ortalama 36 kare alıyoruz. Şu an sahneyi hareket ettirtmeyeceğim. Ve 12600K ile 4090 tam uyumlu bir şekilde şu anda çalışıyor abi. Bir sıkıntı yok. 411 Watt'a kadar, 416'ya kadar enerji tüketimi konusunda tabloyu takip edebilirsiniz. Onun dışında fan, işlemci ve diğer değerler de orada dostlar. Bir ilerleyelim. Sakin sakin ilerliyoruz. %5'lik bir kayba uğradık. Bir sıkıntı yok. Her şey güzel. Özellikle işlemcinin kullanım oranına iyi bakın dostlar. Yani ortalama %36'sını 35'ini kullanıyor. Şu an %29'a düştü. %45'e çıktı. Aynı yol üzerinde gidip geleceğim. Şimdi geri dönelim. Evet, bu hatta bir sıkıntı yok. Maksimum 48 FPS değerini görmüşüz. Şimdi isterseniz DLSS'i aktif edelim. Tekrar döndüm abicim. Baba sakin ol. Şu an 4K ultra detaylarda objelere iyi bakın. Resim kalitesine iyi bakın. Evet, devam ediyoruz. Ayarlara geldik. DLSS'i aktif ettim. Ve şu anda kalite modunda dostlar. Bakın.
36 karelerden 107, 108 kareye kadar fırladık. Ve görüntü kalitesine bakın. Hatta keskinlik burada bir tık daha arttı çünkü keskinliğe de müdahale edebiliyoruz. FPS mi daha önemli, grafik kalitesi mi daha önemli, yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Ama bakıldığında gerçekten DLSS 3.0'da iyi bir iş çıkartmışlar. İsterseniz bir de performans moduna geçelim. Bu arada işlemci kullanım oranına iyi bakın demiştim. Fark ettiyseniz %50'ye kadar çıktı dostlar. Ya işlemciye binen yük arttı burada. Hala 12600K ekran kartını tam manasıyla besleyebiliyor şu anda oyunda. Bu da etkilendiğim bir diğer sahnedir. Performans modunu alalım. Bakalım burada ne olacak. Bakın beyler burada 140 kareye kadar çıktık. Yani gerçekten inanamıyorum. Yani 36 karelerden 140 karelere kadar fırladık. Bir şekilde fırladık. Performans modunda işlemciye binen yük gerçekten daha fazla arttı. Çünkü kare oranlarımız da arttı. İş biraz yükseldi. Güç tüketim değerlerine baktınız mı bu arada? Ya. Dostlar yine kısa bir şey göstereceğim. Şu anda Dying Light 2'ye girdik. 4K ultra detaylardayız. Her şey en sonda. 430 Watt görebiliyorsunuz şu anda. Ekran kartımız %99'unu kullanıyor. İşlemcimiz gerçekten iyi bir iş çıkarttı. Ortalama 84 kare alıyoruz. Hiçbir şekilde aynı sahnede bozmadan bakalım kaç kare alacağız. Geldik abi. DLSS'i kalite moduna aldım. Tamam diyorum. Şu anda güç tüketim değerlerine tekrardan baktığımızda bir tık geri çekilme görüyorum. Yük durumunu zaten gözlemlediniz. Ekran kartımız %93'ünü %91'ini kullanıyor. FPS değerlerimiz haliyle arttı. Yani 87'lerden 140'lara kadar fırladık dostlar. Bu da hiç yabana atılacak bir durum değil. Ne oluyor beyler? Oğlum sana vuramam ya, beni patlatırsın. Sakın bağırma. Vallahi sana da uçarım. Sonuç güzel. Peki abicim, bu seride ne gibi avantajlar var? Dostlar, önce 40 serisiyle alakalı yazılım avantajlarından bahsedeyim. Akıllı süper çözünürlük, akıllı kare oluşturma, reflekste düşük gecikme,
Donanım kanadı ise 4. jenerasyon tensör çekirdekleriyle birlikte yüksek hesaplama gücü, optik akış hızlandırıcı, Nvidia süper bilgisayar. Ek olarak şöyle bir şey var. Gelişmiş ışın izleme bir sahne boyunca çok sayıda farklı malzeme türüne çarpan milyonlarca ışının etkisinin hesaplanmasını gerektirir ve gölgelendiriciler için bir dizi farklı, verimsiz iş yükü oluşur. SER teknolojisi sayesinde daha verimli iş yüklerine dinamik olarak yeniden düzenleme ile gölgelendirici performansını 2 kata kadar oyun içi arttırabiliyorlar. Bu da haliyle FPS'nin artmasını sağlıyor. Biliyorsunuz ki GTX 900 ve üzeri refleksi zaten destekliyor. 20, 30 ve 40 süper çözünürlük derken optik çoklu kare oluşturma ise sadece 40 serisinde dostlar. Yine hatırlatmakta fayda var. DLSS 3 ile alakalı mühendisler şunu söylemişti. Teoride GTX 30 destekleyebilir ama pratikte şu an için mümkün durmuyor. Çünkü işin içerisine donanım ve hız giriyor. Devam edelim. Örnek Nvidia'nın tablosunu da yayınlamak isterim. Maksimum 3.7 kata kadar FPS artışı yakaladıkları belli. Zaten bizim testlerde de özellikle Cyberpunk oyununa ciddi bir şekilde bakın. Performans artışı inanılmaz bir düzeyde. Zaten hemen hemen benzer test sonuçlarını yakalamışız. Zaten aynı kart. Fakat bizim işlemcimiz bir tık düşük kalıyor. Uçak simülasyonu ve Unreal Engine 5'te ise yine 2 ve 2.5 kat FPS artışı söz konusu. Bu grafik kartı oyun için çok fazla diyecek olan dostları şimdiden duyabiliyorum. Şunu söylemek istiyorum, stüdyoda çalışan, grafik ve oyun işleriyle meşgul, sahne oluşturan ve render kasan kişiler de bu tarz grafik kartlarına yönelebiliyor. Sadece oyun odaklı bakmamak lazım. O yüzden ekstra testler gerçekleştirdim. Özellikle hesaplama gücüne ihtiyaç duyan dostlarımı da unutmadım. Ve 3070 Ti ile 4090 arasındaki performansa baktığımda V-Ray testinde çok enteresan bir tabloyla karşılaştım. Dostlar baksanıza 3090 Ti sahneyi 20 saniyede tamamlarken 4090 11 saniye daha kısa sürede yani 2 kat daha hızlı tamamladı. Bakın bunlar söylemesi çok basit şeyler ama 10 katı daha büyük bir dosya ya da sahne hayal edin. Zamandan tasarruf için ciddi anlamda adamlar kolları sıvamış. Ben bunu görüyorum testlerde. Bu demek oluyor ki yeni mimari 4 nanometrelik fabrikasyon süreci 3. nesil ışın izleme çekirdekleriyle birlikte gelişmiş kodek özelliklerini de hesaba katarsak RTX 40 serisi gerçekten cazip duruyor. Aynı zamanda basına sunulan testleri de yansıtmak isterim. Böylece aklınızda bir fikir oluşacaktır. Açıkça şunu söyleyebilirim ki eski serinin DLSS 3 ve yeni teknolojiler karşısında pek şansı kalmıyor gibi gözüküyor. Çünkü baksanıza abi azami 2 katı FPS artışı var. Bununla ne kapışabilir ki? Yorumu sizlere bırakıyorum. Mesela 12900K işlemciyle alınan testlerde DLSS 2 ile kıyaslandığında tabii ki 90 Ti'nin hiçbir şansı yok. Hadi %10, %15 performans farkını anlarım ama bence bu kadarı çok fazla. Hadi gelin biraz daha derine inelim. Yeni duraksız işlem özellikli çoklu işlemciler enerji ve performans kıvamında destekleyiciyken bu mimari daha çok oyun, profesyonel grafik, AI ve hesaplama için üretilmiş diyebilirim. Örneğin H264 kodlayıcıya göre %40 daha verimli gözüken AV1'e erişebiliyoruz. NV264'ün yerine OBS Studio'da yayın yaparken birçok insanın imdadına yetişecek gibi duruyor. Anlayacağınız daha fazla bit hızı anlamına geliyor. Böylece resim kalitesi olarak da yeni olanaklar sunacağını düşünüyorum. Özellikle canlı yayın açan biri olarak sırf bu özellik için tercih edebilirim. Bir yandan farklı test tablolarını sunarken diğer yandan da DLSS'i bir daha hatırlayalım. Derin öğrenme destekli süper örnekleme olarak geçiyor ve yapay zeka destekli performans çoğaltıcısı da diyebiliriz. Görüntü kalitesini korurken oyun performansını iyileştirmek üzerine tasarlandı. GeForce RTX 40 serisi GPU'lardaki yeni 4. nesil tensör çekirdekleri ve optik akış hızlandırıcısıyla da güçlendirilen DLSS 3, görüntü kalitesinden ve duyarlılıktan ödün vermeden ek yüksek kaliteli kareler oluşturmak için AI kullanıyor. Aslında toplam gözüken pikselleri yeniden inşa ediyor diyebiliriz. En iyi yanıt için de Nvidia Reflex yani düşük gecikme teknolojisinden faydalanırken yeni kareler üretmek için de optik çoklu çerçeve üretimini içeriyor. Çerçeve üretimi evrişimli otomatik kodlayıcı ardışık iki oyun içi çerçeve ve adının optik akış hızlandırıcısını kullanmakta. Optik akış alanı kare 1 ve 2 arasında piksellerin hareket yönünü ve hızını kaydediyor. Oyun motorlarında hareket vektörü hesaplamaları tarafından dikkate alınmayan parçacıklar, yansımalar, gölgeler, aydınlatma ve diğer piksel düzeyindeki ayrıntılar, optik akış hızlandırıcı, optik akış alanları iki ardışık çerçeve kullanılarak hesaplanıyor.
Benim gördüğüm kadarıyla FPS 2-3 katı artmış abi. Bu kadar basit yani. İşin özü bu şekilde. Çok fazla detaya girmeye de gerek yok. Fakat gözlemlediğim kadarıyla şunu da es geçemeyeceğim. Bazı oyunlarda işlemciye çok daha fazla yük bindiği durumlar oluyor DLSS'i aktif ettiğinde. O yüzden single ve multi kanadında ekran kartı için önerilen daha güçlü bir işlemci kullanmanızda fayda var. Bu hususta 12600K'nın 4K çözünürlükte test etsem bile tam olarak hakkından geldiğini söyleyemem. Tabi farklı etmenlerin de bunda katkısı vardı. 5600 MHz bellek hızlarda anakartta tam olarak stabilite kazanamadığım için daha düşük frekanslarda test etmek durumunda kaldım. Yine de bunun performansı etkisi %1, %2'dir. Bu 12600K'nın düşük kaldığı gerçeğini değiştirmez dostlar. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 11900K ya da 5900X, 5950X gibi işlemcilerde hemen hemen benzer tablolar sergileyecektir. Mesela ben o yüzden 7700X ve üzeri işlemcilerle test etmeyi daha uygun buluyorum. Yine de işin en heyecanlı kısmı orta segment bir işlemciyle en güçlü ekran kartını denemek oldu. Yani işin özü frekans geleneğini de bozmamış olduk. Şimdi gelelim aldığım diğer testlere. 3D Mark DLSS testinde 55 kareden 167 kareye çıkmak 3 kattan daha fazla performans kazancı anlamına geliyor. Aynı şekilde 3D Mark Time Spy testine geçtiğimizde elimde bulunan diğer kartları da sahaya sürmek istedim. Tabii ki 4090 affetmeyecek ama aradaki puan farkını çok merak ettim. Hadi 2-3K farkı anlarım ama 10K gerçekten çok yüksek. Bu da demek oluyor ki 4K ve üzeri çözünürlüklerde daha akıcı ve yüksek karelere erişebiliyoruz. Ve şunu çok net anladım, bence 4K ve 8K çözünürlüğe RTX 30'a değil de 40'la geçtik biz. Çünkü 40 kare 30 kare almak değil de insanlar 80-100 kare 120 kare almak istiyorlar. Bu noktada rekabetçi takılan insanlara hem grafik kalitesi hem de performans anlamında 4090 iyi bir dost olacaktır. Şaşırdığım bir diğer kısım da sıcaklık noktasıydı dostlar. Maksimum 57 dereceyi gördük programda. Tabii ki diğer kartlar biraz eski olduğu için maksimum 70 derecelerde dolaştılar. Hadi diyelim ilk günkü hallerini hatırlıyorum. 63-65 derecelerde dolaşıyorlardı. Yine de GB daha düşük sıcaklık sundu. Ben 4090'da 75-80 dereceleri görürüz diye düşünüyordum ama yanıldım. Ayrıca fan genelde yükte %70 civarı çalışsa da kart bana aşırı sessiz geldi. Yine testlerde belki de çoğu noktada göremeyeceğiniz bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim. Hatta en merak ettiğim şey buydu dostlar. O yüzden hemen kolları sıvadım. GDDR6X bellek performansını test etmek istedim. Bu noktada RDNA2 mimarisinin bellekte daha efektif bir gecikme sunduğunu önceden gözlemlemiştim. Hatta bir canlı yayında RTX 30 karşısında bellek tablosunu da paylaşmıştım. Gördüğüm kadarıyla 6800X'te hala bellek kısmında iddialı. Öyle ki 4090'ı statik teste geçiyoruz. Ciddi 2 GB saniyelik fark attığımıza inanamıyorum. Bu da hemen şunu düşündürttü. O zaman RDNA3 mimarisiyle neler olacak? Tabi bu statik test sonucu son kullanıcıyı ne açıdan bağlar? O kısımda tartışılır. Benimkisi frekans olarak bir meraktı. Son olarak PurMark testini de ekrana yansıtmak istiyorum. 1080p'de 603 FPS'yi gördük. Sıcaklıksa maksimum 63'tü. Deneyimlerim sonucu şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle eski nesil güç kaynağını alırım, adaptörle kullanırım diyorsanız tavsiye etmiyorum. Ancak daha yeni 1000 Watt civarı sağlam 80 Plus Gold bir güç kaynağı kullanacaksanız hakkından gelebilir. Ben şahsen testlerde sizler için 700 ve 750 Watt'lık PSU'lar da denedim ve pek besleyebildiğini, efektif olduğunu söyleyemem. Hatta bir tanesinde sistem açılmadı. Tabi bunda PSU'nun kalitesinin de önemi var. Yer yer ekranda zaten yük durumuna göre tükettiği watt değerlerini de gördünüz. Ama düşünsenize, çekirdek frekansının 3000 MHz ve üzerine zorlandığını, o zaman 500 wattlık pik değerlerden söz edebiliriz ve daha üzeri senaryolar da doğabilir. Bir başka merak ettiğim şey ise mesela 3080 55 watt daha az güç tüketirken 4080'de ne olacak? Yani kısaca şu anda dünyanın en güçlü yeni nesil grafik kartı olabilir. Beğenimi kazanmış da olabilir ama yakın zamanda AMD'nin de atağıyla birlikte savaş kızışacağı benziyor. Dostlar sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. 4090 grafik tasarım işleriyle uğraşan, oyun motoru üzerinde çalışan, aynı zamanda rekabetçi oyunlarda sınırları zorlamak isteyenlere birebir. Her şeyi en sonda tatmak istiyorsan abi
güzel kart. Tabii ki 7950X gibi bir işlemciyle bu ekran kartını test etmek isterdim ama eminim birçok arkadaşımız high-end diyebileceğimiz yüksek güçteki işlemcilerle test etmiştir. Benimkisi en azından sizler için bir alternatif olacak. Böyle de bir pozitif yaklaşımla ilerleyelim istedim. Bu kısıtlı süre zarfında elimden geldiğince bütün zorluklara rağmen geniş kapsamlı bir değerlendirme sunmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Son olarak artı ve eksileri de şöyle bıraktım. Tercih tabii ki size kalıyor dostlar. Ne yalan söyleyeyim, 4070, 70 Ti, 80 gibi kartları da merak ediyorum. Dostlar, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Tek bir beklentim var, beğenip paylaşmanız, bu kadar. 1-2 gün içerisinde diğer en popüler oyunlarla aldığım testleri de yayınlamayı düşünüyorum. Belki ikinci kanaldan yayınlarım, onu da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.